Merhaba dostlar. Bugün İassos Antik Kenti'ndeyiz. İassos Antik Kenti, antik çağlardan önce, milattan önce 3000'e kadar yerleşimi olan bir yer. Yapılan arkeolojik kazılardaki bulgular milattan önce 3000 yılından beri burada yerleşimin olduğunu kanıtlıyor. Yapı olarak ise milattan önce 2000 yıllarından itibaren de yapı kalıntılarına rastlanmış. Bugün İassos Antik Kenti'ndeyiz. Muğla, Milas'a bağlı bir bölge. Keyifli seyirler. Kıyıkışlacık, Güllük Körfezi sahil şeridinde, Güllük beldesinin tam karşısında yer alan büyük bir mahalledir. Yerleşim biraz düzensiz olmakla birlikte, nüfus açısından küçük bir ilçe görünümüne yaklaşmakta, turizm mevsiminde yazlık sahipleri ve turistler ile birlikte bu nüfus daha da artmaktadır. Dünyaca ünlü İassos harabeleri Kıyıkışlacık mahallesinin içindedir. Bu nedenle ve sahil şeridinde oluşu ile önemli bir turizm potansiyeli bulunmaktadır. İassos Antik Kenti, Muğla ili, Milas ilçesi, Kıyıkışlacık mahallesi sınırları içinde, Milas'ın yaklaşık 26 kilometre batısında Ege Denizi'ne kıyısı olan, Güllük Körfezi'ndeki küçük bir koyun bitiminde yer almaktadır. ...1770'li yıllarda Chandler'ın incelemelerde bulunduğu kent, 1835'te Texeer ve 1844'te Ross tarafından ziyaret edilmiştir. Kent ve mezarlık, 1960 ila 72 yılları arasında Levi, 1984 yılına kadar Laviosa, 2010 yılına kadar da Berti yönetiminde, İtalyan Atina Arkeoloji Okulu adına kazılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır. 2011 yılında Roma Tır Üniversitesi'nden Spanu Başkanlığında yeni dönem kazılarına başlanmış, bu kazılar 2013 yılına kadar sürdürülmüştür. 2017 yılında Milas Müzesi tarafından gerçekleştirilen kazılar, günümüzde Profesör Doktor Asuman Baldıran tarafından sürdürülmektedir. İassos'un Peloponnesos'taki Argos'tan deniz yoluyla gelenler tarafından kurulduğuna inanılıyor. Bu inanış, kazılarda ortaya çıkan Miken varlığının ve etkisinin ya da antik yazarların bahsettiği çok sonraki kolonizasyon hareketinin ürünü olabilir. Gerçekte, İassos'taki en erken buluntular Kalkolitik, hatta muhtemelen Neolitik döneme aittir. İassos'un üzerinde kurulduğu alan, Anadolu ile Ege kültürleri arasında birkaç bin yıl boyunca buluşma noktası olmuştur. İç kısımda şehrin kuzeyindeki geniş nekropol ve Artemis Astias kutsal alanının yanındaki Roma Agorası'nda bulunan çağdaş bazı mezarlar, söz konusu dönemde her birinin kendine ait mezarlığı olan iki ayrı yerleşmeye işaret etmektedir. Bunlardan biri yarımadanın yukarı yamaçlarında, diğeri de içteki nekropolün yakınlarında olmalıdır.
şimdiye kadar Geç Tunç Çağı'nın daha sonraki dönemlerine ve Orta Tunç Çağı'nın başlarına tarihlenebilecek bir yerleşmenin izine rastlanmamıştır. Bununla birlikte, bu alanlarda ele geçen buluntular ve Girit, Kiklat ve 12 adalardan gelen keramikler, İasos ve Ege adaları arasında sıkı ilişkilerin varlığını göstermektedir. Geç Tunç Çağı'nın başlarında gözlemlenen konik kaseler, pişirme kapları gibi ev kapları ve Minos, yani Girit tipi ağırşaklar ilginçtir. Diğer kanıtları da göz önünde bulundurduğumuzda, Girit ile yakın ticari ilişkilerle mi, yoksa bir Giritli göçmen yerleşimi ile mi açıklanacağı kesin değildir. Ancak Girit'le olan bağlar M.Ö. 1600'lerde Santorini yanardağının patlamasıyla sona ermiştir. Hatta bu patlamanın izlerini İassos'ta, Roma agorasının altındaki kültür katlarında görülen kalın volkan külü tabakasında izlemek mümkündür. Minos etkisi M.Ö. 15. 12. yüzyıllarda yerini Miken dünyası ile yakın ilişkilere bırakmıştır. Milattan önce 7. yüzyılın ilk yarısında İassos artık Miletos'un etkisindedir. Samos ve Korintos'un aksine bu güçlü İonya şehri bütün Bariglaya körfezini, adaları ve Karia sahiline bakan kıyı şeridini kontrol altında tutmaktaydı. Yerel geleneğe göre, Argos'tan gelenlerin şehri kurmaları Miletos'un yardımıyla olmuştur. Yerli halk direniş gösterince, Miletos'un kurucusu olan Neleus'un oğlu yardımlarına gelir. İassos'un Dor yerine İone şehri olmasının sebebi de budur. Milattan önce 7. 6. yüzyıllara ait sanat eserleri özellikle İonya etkisi göstermektedir. Artemis Astias, Zeus Megistos, Demeter ve Kore kutsal alanları arkaik döneme aittir. Aynı dönemde sonraki bir yüzyıl boyunca sürecek Pers hakimiyeti de başlayacaktır. Milattan önce 5. yüzyılın ortalarında şehrin ismi, Atina ve çeşitli Yunan şehirlerinin kurduğu, adaletsiz bir ittifak olan Attika Delos Birliği'nin vergi listesinde görülür. İassos'un ulaştığı refah düzeyi, ödediği vergilerden anlaşılabilir. Milattan önce 5. yüzyılın sonlarına doğru, şehrin Pers ve Yunan dünyası arasındaki konumu vatandaşları için bir sorun olmaya başlamıştı. Özellikle Peloponnesos Savaşı'nın ikinci safhasında, Atina ve Sparta arasındaki savaş, Anadolu topraklarına taşınmıştı ve Persler de savaşa dahil olmuştu. Milattan önce 412 ila 405 yılları arasında Atina'ya sadık kalan İassos, satrap Pisonz'in oğlu Amores'in üssü oldu.
Satrap Tisaphrnes ve Sparta ordusu Amorgiz'i yakalayarak İassos'u yağmaladı, ardından şehre bir Pers garnizonu yerleştirildi. Likya şehri Kısantos'tan bir yazıta bu olaylardan ve Likya kralı Harpagos'un oğlunun Spartalılara ve Tisaphrnes'e verdiği destekten söz eder. Milattan önce 394'te Kono'nun komutası altındaki Atinalıların, Naidos'taki deniz muharebesinden zaferle çıkmalarının ardından, Sparta'nın Ege üzerindeki kontrolü oldukça zayıflamıştır. Bu yıllarda İassos, Naidos, Rodos, Samos, Byzantium ve Efsos'la birlikte, üzerindeki Semmakia, ittifak, yazıtı bulunan sikkeler basmıştı. Pers İmparatorluğu'nun Anadolu üzerindeki hakimiyetini kabul eden M.Ö. 386 barışından sonra, İassos Karya satrabı Hekatomnos tarafından yönetilmiştir. Bu süreç doğal bir direnişle karşılaşmıştır. Belki de şehrin barındırdığı farklı etnik ya da sosyal gruplar yüzünden kamplaşma yaşanmıştır. İassoslu bazı vatandaşlar Karya hanedanına karşı bir isyan başlatmış ve bu isyana katılan Maylasalılarla birlikte sürülmüşlerdir. İskender'in Miletos'ta bozguna uğrattığı Pers filosunda en az bir İassos gemisi olduğunu biliyoruz. Kısa bir süre sonra, Halikarnassos'un kararlı direnişi ve General Memnon'un çabalarına rağmen, Karya'nın tamamı Pers hakimiyetinden kurtarılmıştır. İassos'ta da bazı değişimler meydana gelmiş ve Makedonya'ya bağlı demokratik bir yönetim kurulmuş, bazı kurumsal düzenlemeler yapılmıştır. İassos ve İskender'in arasındaki ilginç ilişki, Hermias ve Yunus hakkındaki yerel bir efsaneye yansımıştır. Şehrin sikkelerinde bile anlatılan bu olayın etkisinde kalan İskender, genci Poseidon rahibi yapmak için yanında götürür. Üstelik İskender'in mahiyetinde saray şairi olarak ün yapmış İassoslu Koirilos bulunmaktaydı. Ancak, İassos ile Makedonya hanedanı arasındaki en ilginç gelişmeler siyaset alanında meydana gelmiştir.
İskender'in yanında bulunan İasoslu Gorgias'ın arabuluculuğu sayesinde, Makedonya kralı şehre bazı ayrıcalıklar vermiştir. Bunların arasında Küçükdeniz'de, bugün Sarıçayı yakınındaki lagün, balık avlama haklarının iadesi de vardı. Milattan önce 323'te İskender'in Babil'de vakitsiz ölümünden sonraki yıllarda çıkan karmaşa döneminde, şehrin tarihi hakkında çok şey bilinmemektedir. İskender'in halefleri arasındaki mücadeleler sırasında Karya, birbirine rakip generaller arasında el değiştirmiştir. Milattan önce 323'ten 314'e kadar, tek gözlü, lakaplı Antigonos Monoftolmos'un yanında savaşan Polemios tarafından kendi topraklarından sürülen Makedonyalı General Asandros'un eline geçmiştir. Birkaç yıl sonra, milattan önce 310'da daha sonra Mısır'ın tahtına geçecek olan Ptolemaios tarafından özgürlüğüne kavuşturulmuştur. Bütün bu mücadelelere rağmen, milattan önce 4. yüzyılda kamu binalarının ve kutsal alanların sayısı oldukça artmış, agora düzenlenmiştir. Milattan önce 3. yüzyılın sonuna doğru, Alinda hükümdarı Olimpikos'un saldırgan siyasetinin hedefi olmuştur. Olimpikos'un saldırılarından iyice bunalan İasos, milattan önce 220'ye doğru, kendisiyle aynı Dor kökenlerini paylaşan ve bu yüzden akrabalık bağları olan Rodos'tan yardım istemiştir. Hem iç kesimi hem de denizi şehrin batısındaki düzlükten kontrol eden savunma duvarları bu dönemde inşa edilmiş olmalıdır. Makedonya'nın bölgedeki varlığı Roma'nın 2. Makedonya Savaşı sırasında duruma müdahale etmesine sebep olmuştur. Rodos bu sırada İasos'tan yardım ister. Milattan önce 197'de Kainos Kefalai'deki Roma zaferinden sonra, 5. Filipos Roma'nın isteğine uyarak şehri boşaltmak zorunda kalmıştır. Ancak, bu arada İasos Sirya kralı 3. Antiochos'un hakimiyeti altına girer ve buraya garnizonlar yerleştirir. Milattan önce 199'da meydana gelen deprem sonucunda şehirde ciddi bir tahribat meydana gelmiştir. Bununla ilgili bir yazıtta 3. Antiochos'un karısı Laodike'nin felaketten zarar görenlere yaptığı yardımlardan bahsedilmektedir. Bu yardımların karşılığına şehir minnettarlığını belirtmek amacıyla, çeşitli yapılara para yardımında bulunan Antiochos'a ait bir kült kurmuştur. Ancak şehir bu yüzden bölünür.
Sürgüne gönderilen bazı vatandaşlar Seleukos yönetimine karşı çıkarak, Roma'dan yana tavır takınmıştır. Roma ve Siriya kralı arasında meydana gelen savaş sırasında, M.Ö. 190 yılında İassos'un toprakları, Amiral Lucilius Aemilius Paulus'un Kariya'daki operasyonlarında yağmalanmıştır. M.Ö. 189'da Antiochos'un Magnesia Atsıplum'da yenilgiye uğramasından ve ardından yapılan Apamaya barışından sonra, İassos muhtemelen Rodos'a verilen kıyı şeridine dahil olmuştur. Milattan önce 167'ye kadar süren bu statüsü, aynı yıl Roma'nın Makedonya kralı Perseus'a karşı kazandığı zaferden sonra değişmiş, şehre özgürlüğü verilmiştir. Daha sonra, Milattan önce 133'te Pergamon krallığının Roma'ya geçmesinin ardından, İassos diğer Karya şehirleri ile birlikte Roma'nın Asya eyaletinin bir parçası olmuştur. Bu yeni düzenleme ile Pontos kralı 6. Mithridates tehlikesi ile karşı karşıya kalır. İassos öteki Anadolu şehirleri gibi kralı Roma'ya karşı destekler. Bu ittifakın ortaya çıkmasının bir nedeni de, Asya eyaletindeki kötü yönetime karşı duyulan hoşnutsuzluktu. Milattan sonra 85'teki Dardanos Barışı'ndan sonra, Roma ceza olarak bölgenin büyük kısmını, imparatorluğun onarımı için zorunlu yardıma mahkum etmiştir. Roma İmparatorluğu'nun yeniden inşa faaliyeti, Anadolu'nun ekonomisini 10 yıllar boyunca ağır bir yük altında bırakmıştır. Yakındaki Maylasa ile İassos arasında cereyan eden bir savaştan sonra, şehir imparatorluk döneminde nispeten sakin bir hayat sürmüş ve refaha kavuşmuştur. Büyük inşaat projeleri Trajanus döneminde başlamıştır. Onarımlar, kamu binalarının süslenmesi ve genişletilmesi, hususi yapılardaki artış, sonraki dönemde, Hadrianus ve Antoninus Pius zamanında sürmüştür. Boitrian yeniden inşa edilmiş, su yolu yapılmış ve adanın güney yamaçlarında, freskler ve mozaiklerle süslü bir yerleşim alanı kurulmuştur. Agora'daki anıtsal onarım çalışmaları M.Ö. 138'e tarihlenir. Bu dönemde Artemis, imparator ve şehre iki tanınmış vatandaş, Tofilos oğlu Dionysios ve Argaios oğlu Hierokles tarafından adanmış büyük bir revak yapılmıştır. Sonraki yüzyıllar hakkında bildiklerimiz azdır. Şehir muhtemelen sakin hayatını sürdürmüştü ve tarihin akışı onu bir anlamda es geçmişti. Yine de, belli bir refah düzeyini sağlamış olmalıdır. İmparatorluk döneminde İassos yakınındaki mermer ocaklarından çıkan kırmızı mermer aranan bir maldı, hatta Doğu Roma döneminde Afrika'ya, İtalya'ya ve Konstantinopolis'e bile ihraç ediliyordu.
Bu güvenli ve huzurlu ortam, milattan sonra 3. yüzyılda barbar kavimler tehlikesiyle bozulmuştur. Yüzyılın ortalarında Heruli kavminin şehre doğru ilerlemesi karşısında, Karakola'dan Gallienus'a kadarki dönemi kapsayan 3000 kadar sikke, Agora'nın güneybatı köşesindeki odalardan birinin zemininin altına saklanmıştır. Bu olaylardan sonraki bilgilerimiz Hristiyanlık dönemine aittir. Efesos, Kalkedon, Nikaya ve Konstantinopolis konseylerine katılan piskoposlar arasında 5 İasozlu piskoposun adı geçmektedir. Bu döneme tarihlenebilecek mimari kalıntılar arasında, daha sonra şehrin idari ve askeri merkezi olacak Kıstak üzerindeki kale bulunmaktadır. Agora'nın kuzeydoğu duvarına bindirilmiş çevre duvarı, erken dönem şehir surlarını takip etmektedir. İdari açıdan, milattan sonra 610'dan sonra İassos Karabisano'ya ait geniş bir deniz askeri eyaletin bir parçası olmuştur. Bölgenin kuzey sınırında kalan İassos Mandalya Körfezi'ni kontrol ediyordu. Bundan sonraki dönemde bölge için oldukça zorlu geçmişi, kıyı şeridindeki savunma sistemleri denizden gelecek bir tehlikeye karşı güçlendirilmiştir. İassos'un üzerinde bulunduğu adanın düzlük kesimini çevreleyen surlar ve batı limanına girişi kontrol eden kule muhtemelen bu tarihlerde inşa edilmiştir. Ancak günlük yaşam devam etmekteydi ve 13. yüzyılda İassos metropolitanından, Miletos, metropolisinin archbishop'u olarak söz edilmektedir. Doğu Roma yerleşimi 15. yüzyılda sona ermiştir. Bu konuda kesin bilgi yoktur, ancak Agora'daki bazilikanın yanındaki mezarlık alanından gelen buluntular, en azından erken Osmanlı döneminde şehirde çekirdek bir nüfusun bulunduğunu göstermektedir. İassos'ta erkek çocukların gimnasyumda çalıştıktan sonra denizde yıkanmaları bir gelenekti. Bu sırada kıyıya yanaşan Yunus, çocuklardan birini sırtına alıp, açıklara götürüyor ve sonra yeniden kıyıya bırakıyordu. Bir anlatıya göre bu öyküyü duyan İskender, çocuğu Babil'e getirtip, deniz tanrısı Poseidon'un rahibi yapmış. İassoslular bu olaydan, M.Ö. 3. yüzyılda çıkarılan madeni paralarında, kolunu Yunus'un sırtına atmış biçimde yüzen çocuk tasvirine yer verecek kadar etkilenmişlerdir.
Bir zamanlar kenti ziyaret eden müzisyen, tiyatroda bir resital vermiş. Bu resital sırasında balık pazarının açıldığını bildiren çan sesi duyulunca, elini kulağına götüren yaşlı adam dışında herkes yerinden fırlayarak tiyatrodan ayrılmış. Yaşlı adamın yanına gelen müzisyen, "Bana ve sanatıma gösterdiğiniz saygıdan ötürü size teşekkür borçluyum, çünkü çan sesini duyan tüm dinleyiciler çekip gittiler," demiş. "Ne?" diye haykırmış bunu duyan yaşlı adam, "Yoksa çan mı çaldı?" "Evet, neden?" "Öyleyse izninizle efendim." Ve gözden kaybolmuş. Strabon bu öyküyü bereketsiz topraktan ürün alamayan İasosluların balığa olan düşkünlüklerini belirtmek için anlatır.